Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Yeni başlayanlar için Tesla adlı bir paylaşım hazırlamak istedim. Resmi aksesuar işinden başlayalım. Tesla'dan ev prizinden şarj etme ile ilgili Tesla mobil konektör siparişi vermek için ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Öncelikle Tesla uygulamasını açıyorsunuz. Tesla uygulamasından en altta servis kısmı var. Servis kısmına basıyorsunuz. Servis kısmına bastıktan sonra servis iste kısmına basıp oradan mesaj yazıyorsunuz. Normal ev prizinden şarj etmek için mobil konektör istiyorum. Adresime gönderilmesini talep ediyorum diye. Mesajınızı yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Sonra size bir mesaj geliyor. Bir servis randevusu belirlenmiş oluyor. O randevuyu değiştirmeyin asla. O aksesuarın stoklarda olması durumunda adresinize kargo ile gönderilmiş oluyor o aksesuar ve sizin Tesla uygulamasında tanımlanmış olan kartınızdan ücreti çekiliyor. Diğer isteyeceğiniz aksesuarlar olursa onları da yazıyorsunuz. Varsa ellerinde size bildiriyorlar. Mail olarak da atıyorlar zaten. Reset atma olayını söyleyeyim. Aracınız şarjda değilken frene ayağınızı basıp direksiyondaki iki tekerleğe basılı tutun ve ekran kararır. Ekran karardıktan sonra ayağınızı ve elinizi çekin. Bir süre sonra ekran tekrar kendisine gelir. Reset atmış olursunuz. Aracın equalizer ayarları ile ilgili ise benim daha önceden müzikle ilgilenen bir arkadaşımın bana vermiş olduğu bir ayar var. Bu tabii ki size uyuyorsa dinlersiniz. Tamamen bu doğru olacaktır diye bir şey yok yani. Onu arkadaşım bana ilettiği için müzikle ilgili de bilgisine güvendiğim için ben ondan bu ayarları istemiştim. Bu ayarları ekrana koyacağım. Hangi müzik türüyle ilgileniyorsanız o müzik türüyle ilgili ayarları buradan seçerek uygulayabilirsiniz. Kullanıcı atama ve sürücü ekleme. Öncelikle Tesla uygulamasına giriyorsunuz. Güvenlik ve sürücüler kısmına basıyorsunuz. Orada altta sürücü ekle kısmı var. Sürücü ekle ile 5 kişiye kadar sürücü ekleyebiliyorsunuz. Telefonu onlar da sizin gibi anahtar olarak kullanabiliyorlar. Fakat burada şunu bilmek gerekiyor. Sürücü eklediğinizde kimi sürücü olarak eklerseniz onlar da sizin gibi aynı şekilde telefondan aracın nerede olduğunu, nerede durduğunu, ne kadar hız yaptığını yani her şeyi sizin gördüğünüz her şeyi sizin yaptığınız her kontrolü onlar da yapabilmiş oluyor. Bunu önceden bilin. Uzaktan bağlantı yoluyla kameralarımızı görebiliyoruz. Zaten Tesla uygulamasına girdiğinizde canlı kamera görüntüle kısmından onu görebiliyorsunuz. Fakat bunun bir süresi var. 5 dakikayı geçtikten sonra bir gün içinde tekrar bakmak istediğinizde bakamazsınız. Yani niye bakamıyorum artık diye düşünmeyin. Yani günlük size tanınmış olan bir kota var. Ama aracın içinde nöbetçi modunun kaydetmiş olduğu kamera görüntülerini ise uzaktan izleyebiliyorsunuz. 30 saniyesini telefonunuza indirebiliyorsunuz. Haritanın uydu görünümüne geçmesini sağlayabilirsiniz ama Türkçe olarak kullandığınızda uydu görüntüsünde yakınlaştığında ekran siyah olur. Yani net bir şekilde göstermez uydu haritasını. Ekran dilini ve menü dilini İngilizce yapmanız gerekir ki o zaman uydu görüntüsü böyle cam gibi çok güzel net bir şekilde gözükür. Ancak tekrar uydudan harita kısmına dönmek bazen zor olabiliyor. Şöyle mikrofona basıyorsunuz, uydu görünümünü kapat gibi yöntemlerle uydu görünümünü kapatabiliyorsunuz. Canlı kamerayı izlerken aracın dışındaki mikrofonlardan uygulama üzerinden mikrofon kısmına tıklayarak ses de verebiliyorsunuz dışarıya. Telefonunuzun bant genişliğine göre bazı telefonlarda geçerli olan eller serbest bagaj açma var. Onu da menüden ayarlayabiliyorsunuz. Eller serbest bagaj açma kısmını aktif hale getiriyorsunuz. Telefonunuzda ultra bant genişliğinin olması gerekiyor. Örneğin benim telefonum Samsung A55 ve benim telefonumda yok ama eşimin telefonu Samsung S23 Ultra onda var. Onunla kullanabiliyorsunuz. İşte aracın arkasında 4-5 saniye durduğunuzda oradan bir ses geliyor dıt 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 diye ve bagaj açılıyor. Şimdi menü kısmına bir bakalım. Şimdi kart tanımlamaya bakalım. Ben tanımlamıştım. Bu kartlarımız bizim. Kartları şuraya tuttuğunuzda bakın ben bir tanesine Erol ismini vermişim. Erol şu anda gözüküyor. Diğerine yedek yazmıştım. Örneğin şimdi diğerini tutacağım. Bakın yedek hemen üste çıktı. Diğerini tutuyorum şimdi bakın. Telefonumdu. Şimdi Erol çıktı. Kaldırınca A55 benim telefonum. O çıkacak bakın. Kaldırdım. Burada şu anda kart yok. Kart elimde ve burada Samsung şu anda yani telefonum şu anda bağlı. Ama kartı tuttuğumda kartın ismi neyse bakın yedek isimli kartımı buraya koymuşum ve bununla seyahat edebiliyorum. Bu
Bunlar da anahtar yerine geçiyor. Şimdi ayarlarımıza bir bakalım. Öncelikle şu alttaki menüye bir bakalım. Bakın burada 3 nokta var. Buradan istediğinizi buraya taşıyabiliyorsunuz. En fazla 5 tane burada simge bulundurabiliyorsunuz. Şimdi buradan sırasıyla bakalım. En üstte zaten seçebileceğiniz bazı şeyler var. Örneğin silecekler var. Havalandırma yani klima var. Isıtmalı direksiyon var. Yanında sol koltuk ısıtma var. Klimaya bastığınızda zaten hem sol koltuk hem sağ koltuk ısıtmasını görebiliyorsunuz. Arka buz çözücü, ön buz çözücü var. Ben buraya örneğin telefonu atamışım. İşte bu enerji kısmı, bu kısma çok bakıyorum. İlgilenenler bakar, ilgilenmeyen bakmaz. Yani burada size çeşitli önerilerde de bulunuyor. Şu anda park halindeyiz biz ve park halindeki tüketimleri buradan gösteriyor. Eskiden Tesla'da park halindeki tüketimleri göstermiyordu. Burada gösteriyordu ama burada mevcut sürüşümüze dahil etmiyordu. Şimdi onu da dahil etmişler. Bu güzel bir şey. En önemli eksiklik ortalama hız verisinin olmaması. Yani ben bu kısmı kullanıyorum. O nedenle sizin tercihinize bağlı. Yani son işte diyelim ki şehir içinde kullanıyorsam son 15 kilometre ya da son 150 kilometreyi seçiyorum ki tahmini bana menzilimi veriyor ve genelde bu tutarlı oluyor. Buraya bastığımızda şu anda EPA menzillerine göre bir burada menzil verisi veriyor ama burada ise benim tüketimlerime göre bir menzil verisi veriyor. Ben EPA'yı daha üstte yakalamışım son 150 kilometrede. O nedenle ben bu kısmı kullanıyorum. Şimdi diğerlerine bakarım. Bu yol kamerasını aşağıya taşımadım. Çünkü bizim direksiyonumuzda kamera tuşları var zaten. Yani şuraya bastığımızda zaten bakın kameralar geldi. Direksiyondaki şu simge kamera tuşu. Kamera tuşuna bastığımızda geliyor, bastığımızda gidiyor. Tekrar geldi şimdi. Şu anda işaret var. Ok işareti önü gösteriyor ve yanları gösteriyor. Şimdi arkaya buraya dokunduk oka arkaya aldı. Tekrar oka dokundum öne aldı. Tekrar dokundum arkaya aldı. Bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. O nedenle ben bu kamera şeyini buraya getirmedim. Aşağıya getirmedim. Çünkü zaten bir kısa yolu var diye. Bu da aynı şekilde kamera işte. Yol kamerası ise kayıtlarınızı görebiliyorsunuz buradan. Buraya tuşluyorsunuz. İşte son kaydımı burada gösteriyor. Buradan dörtlü olarak görebiliyorsunuz. Ön, arka, sağ, sol falan diye onları görebiliyorsunuz. Tekrar buraya geldiğimizde İşte navigasyon var. Navigasyon zaten burada var. Yani şurada küçük bir şekilde görünüyor bakın. Ekran büyük olduğu halde şurada görünüyor. Şuna bastığınızda zaten tekrar navigasyon geliyor. O nedenle navigasyonu da herhangi bir şekilde herhangi bir yere taşımadım. Burada arka var. Arkaya bastığınızda arka ekranla ilgili ayarlar. İşte Bluetooth üzerinden mi olsun, hoparlöre versin mi vermesin mi? Çünkü siz burada bir şey dinlerken arka taraf onu hoparlörden çalıştıramıyor. Bluetooth'a bağlayabiliyor. Ben buraya taşımadım. Çünkü biz genelde 2 kişi seyahat ediyoruz. Takvim kısmını taşımadım. Mesajlar var. Zoom toplantıları yapabiliyorsunuz. Onu taşımadım. Sinema kısmını taşıdım ben. Sinema kısmından ilk önce bunları hesaplarınızı tanımlamanız gerekiyor. Buradan yönlendirmeleri takip ederek bu hesapları tanımlayabilirsiniz. YouTube, Netflix, Spotify gibi hesapları buraya tanımlayabilirsiniz. Tanımladığınız takdirde burada görünüyor zaten. Şunu belirteyim. Bu medya ile ilgili kısım tamamen aracın interneti üzerinden veriliyor. Yani herhangi bir şekilde siz Wi-Fi'nizi bağlamasanız da cep telefonu Wi-Fi'nizi aracın internetini kullanmış oluyorsunuz. İlk ay ücretsiz oluyor. Daha sonraki aylar Turkcell'e 150 liralık abonelik başlatabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden onu başlatabiliyorsunuz. Onu da hemen göstereyim size. Tesla uygulamasını açıyorsunuz. Yükseltmeler kısmına basıyorsunuz. Burada premium bağlantı var. Ben zaten etkinleştirmişim. Dolayısıyla siz de bu şekilde etkinleştirebilirsiniz. Tanımladığınız karttan bunu çekiyor. Tekrar dönelim menüye. Bu oyun arkada, yani güncellendikçe buraya oyunlar da ekleniyor. Oyunları buradan seçebiliyorsunuz. Burada işte ışık gösterileri var. Işık gösterileriyle ilgili de ayrıca USB belleğe yükleyerek Light Show ismi olacak şekilde yeni ışık gösterileri de kaydederek internet üzerinden bulabilirsiniz. USB'ye aktarıyorsunuz ve USB yerine tekrar taktıktan sonra buradan o ışık gösterisini seyredebiliyorsunuz. İşte bu meşhur osurtturma sesleri falan yani. Çocuklar için eğlendirici olabiliyor veya ilk işte Tesla'ya başlayanlar için falan yani. Elon Musk'ın işleri. Buraya basarak renklendirici, yani aracımızın rengini buradan seçebiliyoruz. Özelleştir diyoruz ve işte istediğimiz renge aracı, işte örneğin diyelim ki mavi. Buradan aracınızın rengini seçebiliyorsunuz.
Boombox'ta dışarıya ses verebiliyorsunuz. Megafon olarak aracın dış hoparlörlerini kullanabiliyorsunuz. Korna seslerini falan da buradan özelleştirebiliyorsunuz. Müzikler yapabiliyorsunuz Trax'la. Bu da işte ekranda ateş çıkıyor. Örneğin arabada kamp modunu aktif hale getirdiniz. Burada ekranda odun ateşini seyredebiliyorsunuz. Yazılar, çizimler yapabiliyorsunuz. Engin Hoca'nın tahtasından belki hatırlarsınız. İşte Mars modu buradan uydu haritasına girip çıkmak amacıyla kullanılabiliyor. Noel Baba modunu açtığınızda aracın görüntüsü araç yerine Noel geyikleri şeklinde gözüküyor. Bazı videolarda görmüşsünüzdür. Araba yolda giderken buradaki animasyonda yol gökkuşağı şeklinde gözükebiliyor isterseniz. Bu şekildeydi. Tarayıcıya girip buradan işte istediğiniz adresi, internet adresini yazarak oraya girebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda size ben ekrana da koyacağım. Video izleme kısmını da aktif hale getirebiliyorsunuz. Şuraya adres çubuğuna gerekli adresi yazarak ben onu ekrana da koyacağım. Ben hiç kullanmadım ama ben de kısa yol olarak telefonumda duruyor. İstediğimde açarım diye öyle bulundurdum. Yine Spotify. Bu Spotify'ı aktif hale önce getirmeniz gerekiyor. Ben henüz bunları yapamadım. Vaktim olmadı hiçbirine. Bluetooth'u aktif hale getirip getirmemeyi buradan seçiyorsunuz. Radyo ayarlarınızı yapıyorsunuz. İşte Apple Müzik, YouTube Müzik gibi kısımlar var. Onları da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi araç menüsüne bir bakalım. Araç menüsüne geldiğimizde aslında ilk yapmamız gereken şeyler bu direksiyon ayarı buradan. İşte buradan direksiyon ayarını şöyle yukarı aşağı, sağa sola, ileri geri gibi ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Yaptıktan sonra kaydede basınca kaydediyor. Yine aynı şekilde aynaları da ayarlayabiliyorsunuz. Sağ ve sol şeklinde. Aracın geri vitese alındığında aynaları yatık pozisyonuna getiriyor. O yatık pozisyonunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Siz buradan ayarladıktan sonra şurada kaydet kısmı çıkıyor ve kaydediyorsunuz. Sizin bu yukarıdaki profilinize bakın benim bir tane profilim var burada. O profile onu kaydediyor. Sürüş profilinde profiller ekleyebiliyorsunuz buraya. 5 tane anahtar ekleyebiliyorsunuz. Telefon anahtarı 5 kişiye. O her kişi de birer tane de ayrıca profil yaratabiliyor kendine. Dolayısıyla 10 tane profil burada tanımlanabiliyor. Kim hangi kişi buraya cep telefonuyla girerse onun profili burada direkt çıkıyor. İşte dinlediği radyolar, koltuk ayarları, her şey. Yani hangi ayarları yaptıysa o kişi buradaki ayarlar o kişiye göre yükleniyor. Onu da şuradan yapabiliyorsunuz uygulamada. Sürücü ekle kısmında. Sürücü ekle kısmını aktif hale getiriyorsunuz ve ben oluşturmadım. Yani oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda link gönderebiliyorsunuz. WhatsApp yoluyla da gönderebiliyorsunuz. Burada silecekleri otomatik hale getirebilirsiniz. Ben otomatik getirmiyorum. Çünkü zaten kış döneminde de değiliz şimdi. Sinek falan bu ön kameraya çarptığında otomatik olarak silecek çalışıyor. Ben onu sevmiyorum. Bazen çalışıyor daha doğrusu. Her zaman çalışmıyor. Aynı zamanda sileceği buradan kapalı otomatik 1, 2, 3, 4 şeklinde ayarını yapabiliyorsunuz ama yine silecek tuşu var direksiyonda. Bu silecek tuşuna bastığınızda bakın basıyorum silecek çalışacak. Çalıştı. Buraya silecek ayarları çıktı. Benim kapalı zaten. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz o çıktığında. Buna basılı uzun tuttuğunuzda ise bu sefer silecek siliyor. Bakın. Silecek siliyor. Buradan selektör atabiliyorsunuz. Direksiyondan selektör yani uzun kısa arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan mikrofona basılı tutarak herhangi bir şeyi isteyebiliyorsunuz. Örneğin ben buradan söyleyeyim. Torpidoyu aç. Torpidoyu açtı gibi buradan yapabiliyorsunuz. Burada zaten kamera tuşu var. Yani oradan oraya geçtim kusura bakmayın menüden falan geçtim de hazır buraya gelmişken buna bakayım dedim. Şimdi tekrar menüye dönelim. İşte burada zaten yazıyor birçok şeyi. Ben önemli şeyleri göstereceğim. Yani aynaları katla, çocuk kilidi, pencere kilidi falan filan. Torpido gözünü buradan açabiliyorsunuz. Buradan nöbetçi kamerayı aktif hale getirip
kapatabiliyorsunuz. Bu aydınlatma ile ilgili. Şimdi gelelim dinamiklere. Esas önemli kısımlardan bir tanesi bu. Şurada standartta ben tutuyorum. Rejeneratif frenleme ile ilgili bu. Bunu tuttuğunuzda ayağınızı gazdan çekerken sizin çekiş şeklinize göre eğer çok sert çekerseniz sert bir şekilde motor freni devreye giriyor ve frene basmadığınız halde araba yavaşlıyor. Eğer bunu düşürülmüşte tutarsanız biraz daha akarak yavaşlıyor. Yine yavaşlıyor. Tamamen kapatılmıyor rejenerasyon ama araç böyle süzülerek yavaşlıyor. Daha geciktiriyor yavaşlama şeyini. İçten yanmalıdan yeni geçenler için bu düşürülmüş modu daha iyi olabilir. Ben artık alıştığım için standart modunu kullanıyorum. Direksiyon sertliği bu araçlarda özellikle Tesla'da direksiyon çok sert. Ama eğer hızlı sürüşleriniz varsa serte alabilirsiniz. Standarda alabilirsiniz ama ben yumuşakta kullanmayı tercih ediyorum. Otomatik beta bu açık olarak kullandığınızda sizin buradan vites değiştirmenize gerek kalmıyor. Benim şu anda araç şarjda olduğu için gösteremeyeceğim. Bunu ayrıca bir video olarak gösterebilirim. Frene basışınıza göre frene basıyorsunuz. Örneğin diyelim ki ben bindim arabaya. Direksiyonu oynatmadan önce frene bastım ve buradan D'ye almama gerek yok. Kendisi ya D'ye ya R'ye geliyor. Yani geri vitese geliyor. Eğer önünüzde bir engel varsa geri vitesi alıyor ve çıkıyorsunuz. Eğer önünüzde bir engel yoksa D'ye alıyor ve gidiyorsunuz. Ama sürüşten sonra durduğunuz bir yerde yine orada manevra yapacaksınız ileri geri. Onda da aynı şekilde biraz ileri gittiniz, frene basıyorsunuz, direksiyonu sola ya da sağa hangi tarafa çevirecekseniz eğer çeviriyorsunuz, bu sefer geri vitese alıyor. Geri viteste ilerledikten sonra tekrar frene basıyorsunuz ve direksiyonu tekrar sağa ya da sola çeviriyorsunuz. Bu sefer yine vitesi D'ye alıyor. Bu şekilde ileri geri herhangi bir şekilde bu ekrandan D'ye ya da R'ye almadan direkt otomatik olarak vites seçiciyi kullandırabiliyorsunuz. Vitesi otomatik seçtirmiş oluyorsunuz. Gayet güzel çalışıyor. Ben 4-5 gündür kullanıyorum. Çok iyi çalışıyor. Şarj kısmına geldik. Buradan amper ayarını düşürerek hızını azaltabiliyorsunuz. Bu sadece AC şarjlarda geçerli. Yani evinizden veya AC wallbox'lardan şarjlarda geçerli. Bunun hızını azaltarak şarj süresini uzatabiliyorsunuz. Bu nerede önemli hale geliyor? %100'de aracı bekletmek çok iyi bir şey değil. LFP batarya için de aynı şey söz konusu. Bununla ilgili ayrıntılı bir video yapacağım ama şimdiden söyleyeyim. Diyelim ki yola çıkacaksınız. Yola çıkmadan birkaç saat öncesine %100 olacak şekilde buradaki hızı ayarlayabilirsiniz. Benim şu anda araç 11 kWh şarj oluyor ve 4-5 saat içinde tamamen dolacak. Ben onu buradan amper ayarını kısarak, azaltarak şarjın süresini uzatabiliyorum. Planla kısmından şarj planlaması yapabiliyorsunuz. Örneğin yola çıkacaksınız, gece şarja başlasın, sabah 7'de bitsin gibi. Otopilot kısmı, otopilot kısmında sol tarafta olduğunda bu kısım adaptif cruise kontrol devrede oluyor. Direksiyonun sağındaki tekerleğe bastığınızda adaptif cruise kontrol devreye giriyor. Yine burada iki tane seçenek var. Bir tanesi hız sınırı. Hız sınırına bastığınızda ve tekerleğe bastığınızda burada diyelim ki yolunuzdaki hız sınırı 130 km/saat. O zaman direkt araç 130 km/saat hıza çıkıyor. Ama mevcut hız derseniz siz diyelim ki 80 ile gidiyorsunuz. Bu tekerleğe basarsanız 80'de adaptif cruise kontrolü devreye alıyor. Bu hız sınırını arttırabiliyorsunuz da. Diyelim ki hız sınırı yolda 130. Siz buradan bunu %20 yaptınız, %10 yaptınız diyelim ki hız sınırının %10 fazlasına çıkıyor siz tekerleğe bastığınızda. Ben mevcut hızda kullanıyorum. Burada otomatik direksiyon beta var. Bu ise otopilot. Buna bastığınızda size bir onaylamanız için her seferinde bunu istiyor ama buna basıyorsunuz evet diyorsunuz ama bu burada kaldığı sürece tekrar sormuyor. Bu sefer tekerleğe bastığınızda hangi hızda o anda gidiyorsanız otopilota alıyor ve şeritleri ortalıyor. Şeritleri ortalayarak gidiyor. Eğer siz sola sinyal verip veya sinyal vermeden fark etmez. Şeridin dışına çıkarsanız otopilot devreden çıkıyor. Tekrar devreye almanız için tekerleğe tekrar basıyorsunuz. Bu otopilottayken yani menünün kısmı buradayken adaptif cruise kontrolü kullanamıyorsunuz. Park haline tekrar getirip tekrar buraya basmanız gerekiyor. Trafiğe duyarlı seyir kontrolüne basmanız gerekiyor. Oysa bir önceki Tesla'larda vites kolu varken vites kolunu aşağıya bir defa çektiğinizde adaptif cruise kontrol, 2 defa üst üste aşağıya çektiğinizde otopilot devreye giriyordu. Bunda bir güncelleme yapmaları gerekiyor. Yani ben park haline getirip
girip öyle niye adaptif cruise kontrole geçeyim? Bunu düzelteceklerini düşünüyorum. Yine otopilotta da hız sınırı veya mevcut hıza göre, yani bu tekerleğe basışınızda hangi hızda devam etsin araç, onu ayarlayacağınız seçeneği buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada uyarılar var. Bu uyarıları aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Yardım ve uyarı kısmında. Yardım kısmında ise direkt destek vermiş oluyor. Bunları isterseniz kapatır, isterseniz açarsınız. Otopilottayken bazılarını kapatamıyorsunuz. Örneğin otomatik acil frenlemeyi kapatamıyorsunuz. Ama adaptif cruise kontrol, yani trafiğe duyarlı seyir kontrolüne bastığınızda bunları kapatabilirsiniz. Kilitler kısmı var. Buradan dediğim gibi anahtar, telefon anahtarı ve kartla ilgili kısımlar var. Bunlar kolay zaten. Okuyarak bunları görebilirsiniz. Siz diyelim ki araçtan ayrıldınız. Pencereniz açıksa kapatır. Aracınızı kilitler falan yani. Onlar çok faydalı şeyler. Ben hepsini açık tutuyorum. Işıklar kısmı var. Işıklar kısmını daha önce göstermiştim ama otomatik far seçili burada. İsterseniz onu kapalı tutabilirsiniz. İsterseniz normal farı aktif hale getirebilirsiniz. İsterseniz kısa veya sürüş farlarını aktif hale getirebilirsiniz. İç ambiyans aydınlatmayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayarladıktan sonra ben sürekli açık tutuyorum ama isterseniz yalnız gece veya kapalı olarak da bunu tutabilirsiniz. Aydınlatmanın gücünü de buradan ayarlıyorsunuz. İç ambiyans aydınlatmanın gücünü. Koltuklar var. Artık koltukları ekrandan böyle ileri geri alabiliyorsunuz. Örneğin ileri aldım. Isıtma soğutma buradan aktif hale getirebiliyorsunuz. Arka koltukları katlayabiliyorsunuz buradan. Ekrandan yapılabiliyor. Güzel bir şey. Ben otomatik seçtim görünümü. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. İşte ekran parlaklığı falan. Ekran temizleme modu bastığınızda ekranı silebiliyorsunuz veya ekrana koruyucu falan yapabilirsiniz. Basılı tutacağız çıkmak için. Çıktık. Burada direksiyondaki sol tekerleğe bir atama yapabiliyorsunuz. Ben torpido gözünü atadım. Örneğin buna basılı tutuyorum ve torpido açıldı. Yani buraya başka bir şeyi de atayabilirsiniz. Direksiyondaki sol tekerleğe. Yani fan hızıdır, kameradır, işte bu ne isterseniz onu atayabilirsiniz. Buradakilerden birini. Aslında atamaya da gerek yok. Dediğim gibi direksiyondaki mikrofon tuşuyla çoğunu yapabiliyorsunuz zaten. Klavye dilleri falan, onları buradan ayarlıyorsunuz. Metin boyutunu büyütebiliyorsunuz. Şurada 203 kilometre gösteriyor ya. Onu yüzde olarak da göstertirebiliyorsunuz. İşte %47 örneğin. O şekilde de gösterebiliyorsunuz. Mesafe olarak da gösterebiliyorsunuz. Planla kısmında ön iklimlendirme, yani siz örneğin sabah saat 7'de yola çıkacaksınız. Örneğin kışın veya yazın aracın içinin kaç derece olması gerektiğini seçebiliyorsunuz. Siz çıkmanıza yakın başlıyor çalışmaya ve siz çıkacağınız saatte, buraya ayarladığınız saatte ön iklimlendirme yaparak aracı size hazır hale getiriyor. Şarjı da aynı şekilde planlayabiliyorsunuz. Güvenlik kısmı. Güvenlik kısmında nöbetçi modunu park haline geldiğinde aktif hale getirebilirsiniz. Bu şarjınızdan fazla tüketmesini sağlar. Bu da aracın park ettiği yerdeki sirkülasyona bağlı. Çok fazla sirkülasyon varsa %5 kadar, %6 kadar tüketebilir şarjınızdan. Eğer şunu yaparsanız park konumunda nöbetçi otomatik çalışsın dediniz. Bunu buradan yapmanıza gerek yok gerçi. Uygulama üzerinden, telefondaki uygulama üzerinden de aktif hale getirebiliyorsunuz. 1 dakika kayıt yapıyor zaten. Bunu arttırabiliyorsunuz ama en düşük 1 dakika maalesef. Kamera ile algılama kısmını aktif hale getirirseniz aracın etrafına birisi yanaştığında hemen nöbetçi modu devreye girer. Ama bunu seçmezseniz araca birisi müdahale ederse, çarparsa, camını kırarsa, kapısını zorlarsa o zaman kayıt almaya başlar. Yani o zaman daha az tüketmiş olur bataryanızdan. O nedenle ben genellikle çok büyük riskli yerlerde bulunmuyorsa araç kamera ile algılamayı açmıyorum. Evimde zaten açmıyorum. Evde devre dışı diyebiliyorsunuz ama ev konumunu henüz ayarlamadım. Birazdan ayarlarım onu da. Yol kamerası ise diyelim ki yolda sürüyorsunuz. Sürerken otomatik olarak kaydet derseniz yanınızdan bir araç geçti çok yakın diyelim ki kaydeder. Bir güvenlik riski olduğunda yol kamerası otomatik olarak kaydeder. Ama ben bunu manuel olarak seçiyorum genelde veya otomatik de seçebilirsiniz bunu. Ben bunu aktif hale getiriyorum korna ile kısmını. Neden? Her zaman riskli durumlarda kayıt gerekmeyebiliyor. Bazen bir şeyi görüyorsunuz, onu kaydetsin istiyorsunuz. Yani şimdi aklıma gelmiyor ama kornaya basıyorsunuz ve 1 dakika öncesinden itibaren kaydı USB belleğe kaydediyor ve siz onu buradan seyredebiliyorsunuz. O yüzden ben korna ile kısmını aktif ettim. Otomatik kısmını ister aktif edin, ister aktif etmeyin. O çok önemli değil. Çünkü giderken kaydediyor genelde. İlk aldığınızda aracı bu USB belleği
formatlamanızı öneririm. Formatlayın ilk aldığınızda. İşte buradaki kamera ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kör nokta ışığı var hemen şurada. Hoparlörün oradan bir ışık var üzerinde, o yanıyor. Aynanın köşesindeki üçgen kısımdan bir kırmızı ışık yanıyor kör nokta ile ilgili. Gerçi sinyal verdiğinizde zaten ekranda bir sol tarafa verdiğinizde sol çıkıyor. Bunun yerini de değiştirebiliyorsunuz. Buraya veya aşağıya alabiliyorsunuz. Zaten sinyal kendiliğinden kapatıyor. Siz şeyi değiştirdiğinizde, şerit değiştiğinizde kendisi kapatıyor. Yine buradan torpidoya pin falan atayabiliyorsunuz. Mobil erişim, işte anahtarsız sürüş falan filan. Hız sınırı uygulayabiliyorsunuz. Vale modunu getirebiliyorsunuz. İşte kokpit aşırı ısınma koruması. Yani kokpit aşırı ısınma korumasını açmanın hiçbir faydası yok araca. Bunu bilin. Tamamen konforla alakalı. Kullanım kılavuzunda da yazar. Aracın içinin sıcaklığı 70 olmuş, 60 olmuş. Bunlara çok aldırış etmeyin. Eskiden de böyleydi zaten aracımızın içinin sıcaklığı. Biz bilmiyorduk. Yani aracın içine derece koymadığımız için. Bu tamamen konfor odaklı bir şey. İsterseniz açık hale getirebilirsiniz. İşte 40 derece, 35 derece, 30 derecede devreye gir gibi. İsterseniz klimasız bir şekilde sadece fanların çalışmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi kapalı tutabilirsiniz. Ben hep kapalı tutuyorum. Gereksiz bir şey çünkü. Araca binmeden 5 dakika, 2-3 dakika önce hatta o kadar güzel çalışıyor ki kliması. Açıyorum klimayı, öyle biniyorum arabama. İşte güvenlik alarmı gelsin mi gelmesin mi? Evet, ben istiyorum onları ve koydum. Joy modu, bunu tıkladığınızda arka tarafta birisi uyuyor falansa, çocuk varsa onu aktif hale getirebilirsiniz. Uyarı seslerini azaltıyor. Gücü kapat kısmı ise yine resetlemeleyen bir tanesi. Bu frene basarak, şu anda şarj olduğu için yapamam onu, şarjda olduğu için. Gücü kapata basarsanız aracın gücünü kapatıyor ve tekrar başlatıyor 3 dakika içinde. Servis kısmına gelelim. Buradan işte lastik basınç ayarlarını görüyorsunuz. Bunların normalde 42 olması gerekiyor ama sabahleyin 42 öydü örneğin. Hava ısındıkça bu arttı. İşte buradan silecek servis moduna getirdiğinizde silecekler dik hale geliyor. Araç yıkama modu. Şu anda şarjda olduğu için burası pasif görünümde. Bu araç yıkama moduna bastığınızda şarj portu açılmıyor falan, yani ona göre bir yıkama moduna getiriyor. Çekici modu var. İşte farları ayarlayabiliyorsunuz, kalibre edebiliyorsunuz ama etmenizi önermem. Çünkü daha öncekilerde kalibrasyon maalesef çok başarılı değildi. Kamera kalibrasyonunu da şöyle yapabilirsiniz. Ekranda bazen kamera hatası verebiliyor. Kamera kalibrasyonunu yaptığınızda o düzeliyor. Batarya sağlığını şimdi yapmanıza gerek yok zaten. Yani bir 50-60 bin kilometre sonra belki yapabilirsiniz, öneririm. Tarayıcı verilerini temizle falan var. Sürücü koltuğu, direksiyon falan kalibrasyonu var. Kamera ön izlemesi var. İşte buradan görüyorsunuz beni. Ana ekrana geçebiliyoruz. Geniş ekran, sol kapı, sağ kapı falan filan. Buradan geçişler yapabiliyorsunuz. Dikiz aynası, tampon falan gibi. Kameranın bütün hepsini buradan görebiliyorsunuz. Bazıları çünkü soruyor, ben iç kamerayı nereden göreceğim diye. Buradan görüyorsunuz işte. Ana kamera, dışarıdaki kamera, kokpit iç kamera. Bakım kısmında size bakımla ilgili bilgiler veriyor. Bu da çok sevdiğim bir özellik. Yine buradan servis isteyebiliyorsunuz, onu da bilin, ama uygulama üzerinden servis istemek daha iyi. Servis kısmı bu şekildeydi. İşte burada bildirimler var. Şu anda şarj ediyor aracı, onu gösteriyor. Yazılım kısmında ben burayı standart yapmıştım ama sonra gelişmişe çıkarttım. Yani istersem, çünkü zaten güncellerim, istersem güncellemem. Yeni gelen güncellemelerin hepsini almış olacağım. Ama standarda basarsanız eğer, güncellemeler bir süre sonra hata ayıklamaları geçtikten sonra aktif hale geliyor ve ondan sonra size geliyor. Ama gelişmişte ham haliyle ilk güncelleme hemen size iletiliyor. Burada veri paylaşımları var. Ben hepsini aktif hale getirdim. İsterseniz siz aktif hale getirmeyebilirsiniz. Navigasyon kısmına gelelim. Navigasyonda işte otomatik navigasyon, işte evinizi veya işinizi kaydettiyseniz navigasyona başladığınızda aramanın orada ev veya iş hemen gözükür. Gerekiyorsa şarj noktalarını size önerir, şarj planlamayı açarsanız. Çevrim içi rotada trafik durumuna göre, canlı trafiğe göre yapar. Burada ben 10 dakikaydı 30 dakika yaptım. İşte 30 dakikalık bir daha iyi yol bulduysa o zaman size önerir. İşte ücretli yolları kullanma falan. Buradaki alt kısmı açık tutun. Üçüncü taraf şarj
şarj istasyonlarını da gösteriyor o zaman. Yolculuklar sekmesinde ben genellikle bir tanesini muhakkak tutuyorum. Yani ben aracı aldıktan sonra 710 kilometrelik bir sürüş olmuş. Bunun bir tanesini sürekli tutuyorum. Mesela yolculuk A'yı sıfırlayabilirim. İşte bir kayıt tutmak istiyorum diyelim. Yani bu seçeneğini seviyorum. Sadece ortalama hızı göstermesi gerekiyordu. O biraz eksik. Wi-Fi ekleyebiliyorsunuz buradan. Ben cep telefonumu da ekledim. Garajımda bir Wi-Fi var. Onu da ekledim. Güncellemeleri çünkü Wi-Fi üzerinden yapıyorsunuz. Bluetooth'u da buradan ekliyorsunuz. Navigasyona gelelim. Navigasyona basalım. Buraya basıyorsunuz. Diyelim ki Kadıköy diyelim. Kadıköy'ü buldu. Tıklıyoruz. Rotayı hesaplıyor. Şimdi sol tarafa dönerek Onur Sokak Şimdi bize yolunda gidin. Tesla Süperşarjıra götürüyor önce. Sonra ikinci kez yine Tesla Süperşarjıra götürüyor. Rota üzerinde ara kısmına basıyoruz. Şarj diyoruz. Bakın rota üzerindeki şarj istasyonlarını gösteriyor. İsterseniz başka bir şarj istasyonunu seçebilirsiniz. Buradan başka bir şarj istasyonunu seçersiniz. Buradan bir şarj istasyonunu rota üzerinde seçerseniz eğer o zaman yine eğer batarya soğuksa bataryayı ısıtmaya başlıyor. Buradan son ver diyelim. Herhangi bir yeri favori olarak ayarlamak için haritada örneğin işte buraya basacağım. Basılı tutuyorum. Şu favori yıldız işaretine tıklıyorum. Favorileri ekle diyebiliyorum. Trafiği göster ya da gösterme seçeneğini buradan seçebiliyorsunuz. Şu anda trafiği de gösteriyor. Hava durumunu buradan bakabiliyorsunuz. İşte şu bölgelerde yağış var. Aktif hale getirebiliyorsunuz. Şarj istasyonlarını görebiliyorsunuz. Yakındaki şarj istasyonlarını. Bu şekilde. Bir de telefondan gönderebiliyorsunuz. Onu da şöyle söyleyeyim. Örneğin diyelim ki ben dedim ki bakın işte buraya Acıbadem yazalım. Veya otogar yazayım. İzmir otogar. İzmir otogar dedim. Buradan paylaş işaretine basıyorum. Paylaş işaretine bastıktan sonra bakın altta çıktı Tesla. Tesla'ya basıyorum. Rotayı Şimdi sol tarafa dönerek bakın Onur Sokak rotayı yolunda gidin. Tesla'ya gönderdi. Ve yol üstündeki şarj istasyonlarını da gösteriyor. İptal edelim. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Normal koşullarda burada vites gözükmüyor park halindeyken. Frene bastığımızda vites gözüküyor ve buradan işte ileri ya da geriye alabiliyoruz. Ya da parka tuttuğumuzda park ediyor. Bu ileri geri alma olayını bazen İşte bu Tesla'larda olabiliyor. Diğer elektrikli araçlarda da olabiliyor. Ekranların gittiğini düşünün. Ekranlar gittiğinde nasıl yapacağız? Ekranlar gittiğinde buradaki vites tuşlarından ayarlayabileceğiz. Şuraya basılı tuttuğumuzda yanıp sönüyor. Şimdi bakın ekrandan alıp şey yapıyorum. Geri ve ileri alıyorum ekrandan. İşte parka aldım. Evet şu anda parkta. Buraya basılı tuttuğunuzda frene basacağım. D'ye alacağım ve aldı. Şimdi boşa aldı. Örneğin şimdi R'ye aldı. Geriye aldı, geri vitese. Şimdi bakalım. P'ye aldı. Yani biraz basılı tuttuğunuzda oradan da vites değişikliğini yapabiliyorsunuz. Zorunlu durumlarda yani ekranın gitmesi durumunda onu da yapıyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Daha sonra aklıma gelenler oldukça veya yeni eklemeler oldukça diğer videolarımda da zaten aralara onları katıyorum ve söylüyorum. Yine eklemeler oldukça onları da yaparım. Sorularınız oldukça da onlara yanıt vermeye çalışırım elimden geldiğince. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.